Gözlemciler tarafından futbol yeteneklerinin keşfedilmesi imkansız değildir. Fakat bir kaleciyi keşfetme hikayesi her gün karşınıza çıkmaz. Kalecilik affedilmesi güç ve zorlu bir roldür. Dünyadaki tüm yeteneğe sahip olsanız bile, takım arkadaşlarınız üzerlerine düşeni yapmadığında kötü görünme ihtimaliniz vardır. İşte tam da bu yüzden, Edouard Mendy'nin 24 yaşında işsiz, çocuk bekleyen ve sosyal yardımlarla geçinen bir durumdan 6 yıl içinde milyonlar kazanan bir Şampiyonlar Ligi şampiyonuna dönüşmesini gördüğümüzde, bunun nasıl gerçekleştiğini öğrenmek isteriz. İşte size bunun hikayesi. İyi seyirler. Yıl 1999'du ve 7 yaşındaki Edouard, Le Havre altyapısına katılmıştı. Bu altyapıdan gelecekte Pogba, Payet ve Mahrez gibi yetenekler çıkacaktı. Bu noktada futbol dünyası onun fethedeceği bir yer gibi görünüyordu. Ancak kader o kadar da nazik olmayacaktı. 2005 yılına gelindiğinde ve Edouard 13 yaşına bastığında, başka bir çocuk ana kaleci pozisyonu için onu geride bırakacaktı. Edouard tamamen depresyona girmişti. Böyle hissetmek anlık bir tepki gibi görünebilirdi. Ancak bir bakıma hayalin bittiği izlenimini veriyordu. 19 yaşına geldiğinde nihayet profesyonel oldu. Eğer buna profesyonellik denebilirse. Edouard, Fransız futbolunun 4. liginde, Cherbourg adında bir kulüp için oynuyordu. Futbol dünyasının zirvesinden oldukça uzak bir noktaydı ama en azından ilk yılında takım yükselme başarısı gösterdi. Her ne kadar Edouard tek bir maç bile oynamamış olsa da. 2 kayda değer olmayan sezonun ardından kariyerinin hikayesi daha da karamsar bir hal aldı. Çünkü Cherbourg tekrar 4. lige düştü. Bu durum Edouard'a daha fazla oynama süresi sağladı. Ancak sezonun sonunda sözleşmesi sona erdi ve kulüp tarafından serbest bırakıldı. Başta her şey yolunda gibi görünüyordu. Hatta Edouard, alt liglerden birkaç kulübün teklifini bile reddetti. Sonuçta menajeri, İngiltere Lig 1'de bir kulübe transferini ayarladığını söylemişti. Ancak bir anda menajeri ortadan kayboldu. Ondan bir haber yoktu. Edouard defalarca onu aradı. Ancak aldığı tek şey sessizlikti. Ta ki daha kötü bir şey gelene kadar. Sadece geleceği için iyi şanslar dilemek üzere gönderilmiş bir mesaj. Bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle transfer döneminin o zamana kadar kapanmış olduğu düşünülürse. Edouard, tekrar oyuna dönmek için çabaladı. Defalarca İngiltere'ye seyahat etti. Alt lig kulüpleriyle deneme antrenmanları ayarladı. Ancak her seferinde aynı yanıtı aldı. Kimse onunla ilgilenmiyordu. Mendy giderek daha fazla endişeleniyordu. Zaman daralıyor ve yakında işsizlik maaşı ailesine yetmeyecek hale gelecekti. O ve kız arkadaşı bir erkek bebek bekliyorlardı. Sorumluluk devreye girince, Edouard hayallerini geride bırakmak zorunda kaldı ve normal bir iş aramaya başladı. Bir yıl böyle geçti. Mahallede koşup formunu korumaya çalıştı. Ancak her geçen gün, içindeki ateş sönmeye daha da yaklaşıyordu. Son kıvılcımlar da tükenmek üzereyken, beklenmedik bir telefon geldi. Marsilya, bir şekilde, hiç beklenmedik bir anda, onu 4. kaleci olarak transfer etmek istiyordu. Meğerse eski takım arkadaşı Ted Lavie, Edouard'ı Marsilya'ya önermişti. Kulüp, onu ücretsiz ve düşük bir maaşla kadroya katma fırsatını görünce, neden olmasın diyerek deneme antrenmanlarına çağırmaya karar vermişti. Edouard, tüm zorluklara rağmen hala hayallerine ulaşabileceğine inanan ailesinden aldığı motivasyonla, deneme antrenmanına her şeyini vermeye hazır olarak gitti. Tüm terini, kanını ve gözyaşını tek bir antrenmana döktü ve sonunda antrenörleri çok etkiledi. Hatta antrenörlerden biri, kimsenin onu neden istemediğini anlayamıyorum, diyerek şaşkınlığını dile getirdi. İşte böylece Edouard, 24 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bu, onun için bir ikinci şans demekti. O sezon boyunca B takımında 2. kaleci olarak kaldı ve hala 4. ligde oynamaya devam ediyordu. Ancak göğsündeki amblemin ağırlığına rağmen, Abu Diaby, Batshuayi ve Lassana Diarra gibi büyük isimlerle antrenman yapma fırsatı paha biçilemezdi. Mendy, her zamankinden daha fazla doğru yolda olduğunu hissetti ve bir risk almaya karar verdi. 2. ligde oynayan Reims'e transfer oldu. Daha küçük bir kulüpte bir gün ilk 11'de şans bulabileceğini umuyordu. Başta bu durum oldukça korkutucu olmalıydı. Mendy artık 25 yaşındaydı ve ilk sezonda sadece 8 maçta forma şansı bulmuştu. Hatta bir noktada B takımına geri düşürülmüştü. Ancak bu risk sonunda karşılığını verdi. Yeni bir teknik direktör geldi ve ona A takımda bir yer teklif etti. O noktadan sonra bu yeri korumak için elinden gelen her şeyi yapması gerekiyordu.
Ve tam olarak bunu yaptı. Sezon sonunda Reims, ligde yalnızca 24 gol yiyerek en az gol yiyen takım oldu. Bu, bir önceki sezona göre %64 daha az gol yemek anlamına geliyordu. Fark herkes için açıktı ve fark yaratan kişi de öyleydi. 1.93 metre boyunda, kedi reflekslerine sahip bir adam, takımı 1. lige taşımıştı. Ancak bundan önce tuhaf bir olay yaşandı. 3 farklı vatandaşlığı bulunan Mendy'yi Fransa, Senegal ve Gine milli takımları çağırabilirdi. Gine hızlı davranarak onu bazı dostluk maçlarında oynattı. Ancak 2017 Afrika Uluslar Kupası için çağırdıklarında, Mendy geri adım attı ve kendini onlara bağlamayı reddetti. Bir gün Senegal'den bir davet almayı umuyordu ve tam da o anda beklediği çağrı geldi. Mendy'nin sağlam elleri sayesinde Reims sezonu yalnızca 9 yenilgiyle tamamladı. Bu, PSG'den 4 fazla ve Marsilya'dan 4 daha azdı. Takım 42 gol yiyerek ligde yalnızca 3 takım tarafından geçildi. Hücum hattı maç başına neredeyse sadece bir gol üretebilirken, Reims'in 8. sırada yer alması, Mendy'nin ne kadar inanılmaz bir performans sergilendiğini gösteriyordu. Yaz boyunca Mendy, Senegal milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'na katılma fırsatı buldu. İlk tercih kaleci olmasa da, takımının finale çıkışına tanıklık etti. Ancak finalde Cezayir'e kaybettiler. 2 yıl önce işsizlik maaşıyla geçinirken, Mendy şimdi Rennes'in 4 milyon avroluk transfer teklifinin hedefindeydi ve bu teklifi elbette kabul etti. Rennes formasıyla çıktığı ilk maçta bir penaltı kurtardı ve kısa süre sonra Avrupa Kupalarındaki ilk maçına çıktı. Lig sezonunda ise Mendy performansını daha da ileri taşıdı ve tüm Avrupa'da dikkat çeken bir etki yarattı. Rennes, sezon boyunca yalnızca 24 gol yedi ve bu, PSG dahil hiçbir kulübün daha az başaramadığı bir rakamdı. Hatta Rennes, sezon boyunca PSG'nin attığı gollerin yarısından daha azını atmış olmasına rağmen, ligi yalnızca 2 sıra geride, 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Bunun arkasında kimin olduğu açıkça belliydi. Mendy adeta bir beton duvar gibiydi. Olağanüstü bir kaleciydi. Ancak yıllarca gözden uzak kalması nedeniyle artık 28 yaşındaydı. Yine de her şey için çok geç değildi. Eylül 2020'de Chelsea, dünya rekoru kırarak 80 milyon euroya transfer ettiği kaleci Kepa Arrizabalagá'nın performansından gitgide daha fazla hayal kırıklığına uğramıştı. Kepa'nın piyasa değeri sadece 15 milyon euroya düşmüş ve bu durum onu küresel alay konusu haline getirmişti. Bazıları, o dönemde karşılaştığı son 16 şutun 11'inden gol yemiş olan Kepa'yı, Premier Lig tarihinin en kötü kalecisi olarak nitelendiriyordu. Bunun üzerine, Premier Lig'de bir sezon boyunca yalnızca 13 gol yemiş efsane kaleci Petr Cech'in tavsiyesiyle, Chelsea Edouard Mendy için harekete geçti ve onu Rennes'den 24 milyon euroya transfer etti. Sonradan öğrenildi ki, Cech o zamandan beri yıllarca Edouard Mendy'yi izliyormuş. Tüm yaşadıklarının ardından, bunun gerçekten inanılmaz bir detay olduğu söylenebilir. Mendy'ye bu durumla ilgili sorulduğunda, biri 6 yıl önce bana böyle bir şey olacağını söyleseydi, onlara bakmazdım bile dedi. Ne de olsa, bir zamanlar devlet yardımlarıyla geçinen Mendy, şimdi yılda 2,7 milyon sterlin kazanıyordu. Her ne olursa olsun, Mendy için her şey yine çok doğal bir şekilde ilerliyordu. İlk 3 Premier Lig maçında 3 kez fileleri koruyarak, bunu başaran ilk Chelsea kalecisi olan bir başka efsane Petr Cech'ten sonra tarih yazdı. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta gol yemeyerek, Chelsea, bir 10 yıldan sonra ilk kez 5 maçlık bir gol yememe serisi yakalamıştı. Onun anlık etkisi gerçekten inanılmazdı. Aralık ayında tüm alanlarda yalnızca 4 gol yemişti ve Chelsea henüz mağlup olmamıştı. Ancak bir anda 8 maçlık bir dönemde 12 gol yedi ve sadece 2 galibiyet alabildiler. Bunun sonucunda teknik direktör Frank Lampard görevden alındı. Her ne olursa olsun, yeni teknik direktör Thomas Tuchel göreve geldikten sonra, Mendy sonraki 11 maçta sadece bir gol yedi ve artık 3 stoper ve daha sağlam bir savunma sistemiyle desteklenen takım, Atletico Madrid'i rahatça geçerek yoluna devam etti. Çeyrek finalde Porto'da da aynı yolu izleyecekti. Ancak Chelsea, Taremi'nin inanılmaz bir bisiklet vuruşuyla son dakikada Mendy'yi şaşırtıp attığı golle ilk maçını kaybetmişti. Yarı finalde, Madrid ile karşı karşıya gelen Chelsea, kağıt üzerinde favori değildi. Ancak Bernabeu'da bir birlik beraberlik elde ettikten sonra, Timo Werner'in attığı golle öne geçtiler. Sonunda, Stamford Bridge'de 2-0'lık bir galibiyetle finale çıktılar. Ve artık tek yapmaları gereken şey, Manchester City'yi yenip Avrupa şampiyonu olmaktı.
Ve kaderin cilvesi olarak, Chelsea'nin bir sonraki rakipleri ligde Manchester City olacaktı. Neredeyse bir Şampiyonlar Ligi finali gibi görünen bu maçta, Mendy zafere ulaşmak için gerekeni yaptı. Agüero'nun penaltısını kurtararak Chelsea'nin maçı kazanmasını sağladı. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, Tuchel Mendy'yi sonraki 2 maçtan da eksik bıraktı ve Chelsea, ikisini de kaybetti. Bunlar arasında FA Cup finali de vardı. Bu, Mendy kalede olduğu 5 ayın ardından yaşadıkları yenilgiydi. Endişeler, final öncesindeki son maçta, Mendy'nin kale direğine düşüp kaburgalarında keskin bir ağrı hissetmesiyle daha da arttı. Her zamanki gibi, Mendy olmadan Chelsea o maçı kaybetti. Taraftarlar ve kulüpteki herkes panik içindeydi. Taraftarlar kalecilerinin finalde yer alamayabileceği düşüncesi büyük bir sarsıntı yaratmıştı. Ancak Mendy bunu aştı. 29 Mayıs 2021'de Fransız futbolunun 2. liginde oynadığı son maçın üzerinden tam 2 yıl 19 gün geçmişken, Mendy, Chelsea'nin Avrupa'nın en büyük ve en prestijli kupasını kazanma yolundaki en büyük umudu haline geldi. Fakirlikten zenginliğe uzanan imkansız hikayesinin mükemmel bir zirveye ulaşma umudu, bu 90 dakikaya bağlıydı. City, topa sahip olma konusunda ısrarcı olup sürekli olarak baskı yapmasına rağmen, Chelsea, savunmada mükemmel bir performans sergileyerek ve hücumda son derece tehditkar bir oyun ortaya koyarak tarihe geçecek bir defansif gösteri sundu. 42. dakikada Kai Havertz'in attığı tek golle bu doğrulandı. Edouard Mendy, şimdiye kadar sadece bir 2. lig şampiyonluğu yaşamışken, Şampiyonlar Ligi kupasını da vitrinine ekleyebilecekti. Ne büyük bir hikaye ama. O turnuva boyunca 12 maçta 9 gol yemeden Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol yememe sezon rekorunu kırdı. 18 saatten fazla süren futbol oynayarak yalnızca 3 gol yedi. Ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen sadece 25 gol yiyerek ilk 11 kaleciler arasında en az gol yiyen isim oldu. Eğer Lampard'ın görevden alındığı 8 maçlık dönemi çıkarırsanız, sadece 23 maçta 13 gol yemişti. Bir sonraki sezonun başında Mendy Avrupa Süper Kupası'nı kazandı ve tartışmasız bir şekilde dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğu kabul edildi. Hatta onun en iyi kaleci olduğu söylenebilirdi. Ancak Kasım ayında Ballon d'Or sıralamaları açıklandığında, ismi bile listeye girmediğinde herkes büyük bir şok yaşadı. Yılın en iyi kalecisi ödülü olan Yashin ödülü verilirken, bir şekilde Donnarumma, Mendy'yi geride bıraktı. Sosyal medyada yaşanan tepki, kimin dünyanın en iyisi olduğu konusunda hala şüphe duyanlar için her şeyi netleştirdi. Donnarumma'nın Euro 2020'deki performansı, Mendy'nin tüm yıl boyunca gösterdiği performansları gölgede bırakmıştı. Ve bu, Mendy'nin turnuvaya katılma fırsatının dahi olmamış olmasıyla daha da adaletsiz hale geliyordu. Mendy de bu durumu sessiz kalmayarak dile getirdi. Sonunda televizyona çıkarak "Eğer Fransa için oynamış olsaydım, bu tartışmayı yapar mıydık?" dedi. Ancak Mendy, durmaksızın yoluna devam etti ve bir kez daha dünyanın en tutarlı kalecilerinden biri olarak Ocak ayına kadar ilerledi. FIFA kendi ödüllerini açıkladığında ise nihayet bir adalet sağlandı. Yılın kalecisi ödülünü kazandı. Sanırım hepimiz Edouard Mendy için iyi şeylerin devam etmesini umuyoruz. O profesyonellik, özveri ve yorulmak bilmeyen bir azmin örneği. Asla hayallerinden vazgeçmemen gerektiğinin yaşayan canlı örneği.